Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda sirkeyi bahçemizdeki sebzelerde nasıl kullanabiliriz, hangi oranlarda kullanmalıyız veya kullanmak mı gerekir, kullanmamak mı gerekir gibi konulara açıklık getirmeye çalışacağız. Sirke genelde ot öldürücü bir ilaç olarak değerlendirilir ve bu şekilde kullanımına yönelik tavsiyeler vardır. Aslında sirkenin bahçede sadece ot öldürücü olarak kullanmaktan ziyade birçok konuda bize yardımcı olabilecek bir ürün olarak düşünmek gerekir. Çünkü bitkiler köklerinden birçok organik asitler üretirler. Asitik asit de bu organik asitlerden bir tanesidir. Bitki köklerinden salgıladığı bu asitik asiti bazı durumlarda çok daha fazla salgılamaya başlar. Özellikle kuraklık stresi yaşadığı dönemlerde asitik asiti daha fazla salgılayarak kendine bir şekilde koruma bariyeri oluşturur. Biz de özellikle susuz, kurak ve çok sıcak dönemlerde bir miktar sirke kullanırsak bitkimizi bu kuraklık stresine karşı korumuş oluruz. Sirkenin toprağa uygulanması konusunda kafamızdaki en büyük soru işareti toprağın pH'ını yükseltebileceği ihtimalidir. Sirke bir asit olmasına rağmen toprakta hızla parçalanır ve bu nedenle toprak pH'ını birkaç günden fazla etkileyecek kadar birikmesi pek olası değildir. Hatta seyrelterek kullandığımız için pH üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Ancak sirkeyi bitkilerin üzerine atma konusunda şunu söyleyebilirim. Eski yapraklar zarar görmeyebilir. Ancak yeni çıkacak yapraklar çok hassas olduğu için olası bir asitik asitin etkisiyle deformasyona uğrayabilir. Sirkenin içerisindeki asitik asite karşı hassas olan bazı bitkiler vardır. Mesela köy göçerten bitkisi çok hızlı bir şekilde bu asitik asite reaksiyon gösterir ve 1 litreye 200 mililitre kullandığınız bir konsantrasyonda 2 saat sonra ölmeye başlar. Bunun nedeni bazı bitkiler asitik asite karşı çok daha fazla hassastırlar. Tabi burada konsantrasyonlar da çok önemli. Yapılan bir bilimsel araştırmada hıyar, çeri domates, yabani gül ve mandalinalar üzerinde kahverengi sirkenin etkileri araştırılıyor. 200'de 1, 500'de 1, 1000'de 1 oranlarındaki sirke uygulamalarından sonra hıyarda ve çeri domatesde bitkinin gelişimiyle ilgili bir artı sağlamıyor. Ancak çok daha lezzetli meyveler alındığı görülüyor. Minyatür güller üzerinde de %1000'lik seyreltme oranında bitkinin yaprak ve dallarının çok daha fazla büyüdüğünü, mandalinada ise 500'de 1 oranlarındaki uygulamalardan sonra meyvelerin daha büyük olduğu görülüyor. Ancak araştırmaların çok daha derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi lazım ki hangi bitkilerin asitik asite ne oranda reaksiyon gösterdiklerini çok daha iyi anlayabilelim. Şu an sadece bilebildiğimiz domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak gibi sebzeleri yetiştirirken düşük oranlardaki sirke kullanımıyla birlikte bize birçok yönden artı sağladı. Ancak altını çizerek tekrar söyleyelim, sirke kullanımında konsantrasyon çok önemlidir. En güzeli sebzemizi toprağa diktikten sonra gübre uygulamalarına başladığımız zaman. Diyelim ki ilk dönemde kırlangıç gübresi, kül suyu, maya veyahut da kanal içerisinde tavsiye ettiğimiz gübrelerden vermeye başlıyorsak ev sirkesini bu karışımların içerisine katarak bitkimize verirsek çok faydalı bir işlem yapmış oluruz. Sirkeyi sebzelerimizde şu şekilde kullanabiliriz. İsterseniz temiz suya, isterseniz de bir gübre kokteyli oluşturduysanız 5 litreye 1 yemek kaşığı, 10 litreye 2 yemek kaşığı şeklinde ev sirkesi kullanırsanız bitki için çok güzel bir formülasyon hazırlamış olursunuz. Bir videonun da sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.